Herkese merhabalar. Bugün sizlere Civil 3D Program'da üçgen model düzenleme ile ilgili bazı pratik ipuçları göstereceğim. Öncelikle ekranda gördüğünüz üçgen modelinde olduğu gibi kenarlarda oluşan bozuk üçgenler ya da çok uzun üçgenleri kolay bir şekilde nasıl silebileceğimizi göstereceğim. Hemen akabinde üçgen model oluştururken bazen sahadan e, yanlış kod girilme durumunda ya da bazı noktaları bazı kod aralıklarını üçgen modelin dışında tutarak daha temiz bir surface modeli oluşturabilmek için pratik bir şekilde nasıl limitleyebiliriz ya da bu yanlış noktaları otomatik olarak nasıl üçgen modelin dışında tutabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle bozuk üçgenlerden başlayalım. Hemen üçgen modelimizi seçip akabinde ters tıklayarak Surface Properties seçeneğine tıklıyoruz. Açılan bu pencereden gerekli işlemleri yapacağız. Ayrıca bu pencereyi yine Toz Face panelinde oluşturduğumuz Surface'i ters tıklayıp Surface Properties seçeneğiyle açabiliriz. Hemen bu pencere üzerinden Definition ve Build yani oluşturma seçeneklerini genişletiyoruz. Burada görebileceğiniz şekilde Use Maximum Triangle Lengths seçeneğini Yes olarak işaretleyip burada maksimum triangle length yani maksimum üçgen uzunluğunu belirleyebiliriz. Yani limitleyebiliriz. Ben buraya benim üçgen modelime uygun olarak 40 metre olarak belirlerim. Siz kendi üçgen modelinize göre değiştirebilirsiniz bu rakamı. Hemen Apply butonuna bastım ve çıkan pencerede Rebuild the Surface yani Surface modelini yeniden oluştur seçeneğine tıklayarak OK butonuna bastım. Hemen bu pencereyi tamamıyla kapatıyorum ve gördüğünüz üzere kenarlarda biraz önce oluşan bütün fazla üçgenleri otomatik olarak sildik. Akabinde biraz daha özelleştirelim. Yani baştan temiz bir üçgen modeli oluşturabilmek için zamanda nasıl fazla sağlayabiliriz? Bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle tekrardan Surface Properties penceresine geldim ve burada istatistik bölümünde General yani genel seçeneğinde burada maksimum ve minimum surface kodlarımızı görebiliriz. Yani bu sahadan alınan minimum kod ile maksimum kodları bize belirtiyor. Farz edelim ki bizim oluşturmak istediğimiz üçgen modelinin aralığı 400 ile 474 arasında olsun. Yani 400'den sonraki noktaları üçgen model oluşturmasını isteyelim. Öyle bir senaryo oluşturalım. Hemen yine aynı şekilde Definition bölümüne geldik ve Build seçeneğine tıkladık. Buradan Elevation küçüktür. Yani biz 400'den yukarıda olan kodları üçgen modeli oluşturmak istiyorduk. Buraya 400 değerini girersek 400'den daha aşağıda olan 400'den daha aşağıda olan noktaları otomatik olarak görmezden gelecek. Eğer maksimum bir değer belirlemek istersek yine buradaki değeri yes deyip şuraya mesela 470 girelim. Bu bize şunu sağlayacak. 400 ile kodları 400 ile 470 arasındaki olan bütün noktalardan üçgen model oluşturmamızı sağlayacak. Hemen deneyelim. Yine Apply butonuna bastım ve Remove the Surface seçeneğini tıkladım. Buradan tamam butonuyla bu pencereyi kapattım ve burada bir information penceresi geliyor. Bunu görmezden gelebilirsiniz. Tamam butonuna bastım. Gördüğünüz gibi bu aralıktaki notaları ve şu aralıktaki notaları otomatik olarak görmezden geldi. Şimdi tekrardan Surface modelimize tıklayıp Surface Properties diyelim ve istatistik kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi üçgen modelimiz 400 ile 470 arasındaki bütün noktalardan birer üçgen modeli oluşturdu. Bu dediğim gibi baştan yani üçgen modeli oluşturmaya başlarken temiz bir şekilde ve zamandan kazanç sağlayabileceğiniz bir şekilde üçgen model oluşturmanızı sağlar. Umarım bilgi işinize yaramıştır. Beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.